Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimdeki görmüş olduğunuz hırkanın yapılışını paylaşacağım. Tek bir parçadan oluşuyor. Uzun bir zincir çekiyoruz. Bakın şu şekilde yatay öreceğiz hırkamızı. Uzun bir zincir çekiyoruz. Burada kendi istediğimiz uzunluğa göre ayarlama yapıyoruz. Daha sonrasında ön parça, arka parça bir bütün halinde devam ediyoruz. İstediğimiz genişliğe ulaşana kadar. Daha sonrasında yaka boşluğu, ense boşluğunu bırakıyoruz. Yine diğer ön parçamızı yapıyoruz. En sonda parçamızın üzerine kol ilave ediyoruz. Git gel yaparak istediğimiz boyutta kolun örme işlemini yapıyoruz ve dikme işlemi yaparak hırkamızı tamamlıyoruz. Gayet kolay bir hırka. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir hırka. Benim ipimin yapısı gereği bu şekilde renk geçişleri bulunuyor. Siz elinizde olan ipleri değerlendirmek isterseniz rengarenk çalışabilirsiniz yine aynı şekilde. İpimin de linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Farklı renk seçenekleri bulunuyor. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Şimdi burada ben videonun başlangıcı hem sayılarımda hem ölçülerimde ayrıntılı bir şekilde şablon üzerinde bahsettiğim için bu noktada sayı ve ölçülerimden bahsetmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. En son ütüleme yapmış haliyle sizlere ölçümü söylemek istiyorum. Şöyle hırkamı düzelttiğimde 36-38 beden için uygun diyebiliriz. Yaklaşık 4,5 adet ip kullandım. Bakın şu şekilde genişliğini ölçtüğümde 52 santim genişliğinde. Hemen uzunluğunu da söylemek istiyorum. Yaklaşık 96 santim uzunluğunda. Hemen şuradan kol uzunluğu. Bakın bu şekilde ölçtüğümde 29 santim. Kol genişliği ise yaklaşık 16 santim ölçüsünde hırkamı tamamlamış oldum. Dediğim gibi ben 4,5 adet yumak kullandım. İpimin özelliğinden de videonun başlangıcında ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. Yapılışa geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Papatya Bloom markasını tercih ettim. Kendinden renk geçişli ve renk tonları da gayet güzel bir ip. İpimden bahsetmem gerekirse 100 gram, 335 metre uzunluğunda bir tık böyle ince bir ip. %30 koton içerikli, %70 akrilik karışımdan oluşuyor. 3-3,5 milim şiş numarası için 3,5-4 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. Ben 4 numara tığ kullanıyorum. Bakın renk kodunu şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Yine açıklama kısmına da ekliyor olacağım. Videonun sonunda da ne kadar ip kullandığımdan bahsediyorum. Dediğim gibi 4 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle ben parçamın belli bir kısmını tamamlayıp geldim. Sizlerle video içerisinde küçük bir başlangıç yapacağız. Mantığını ayrıntılı bir şekilde aktaracağım. Küçük bir başlangıç yapacağız. Onun sonrasında model hep aynı şekilde devam ediyor. Burada sayı ve ölçülerimden de ayrıntılı bir şekilde video içerisinde bahsediyorum. Parçamı tamamlayıp geldim. Kolun başlangıcını beraber yapalım istiyorum. Öncelikle şöyle parçamdan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ekrana sığdığı kadarıyla. Şimdi uzun bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki çekmiş olduğunuz zincir sayısı sizin istemiş olduğunuz uzunluk. İstemiş olduğunuz uzunlukta zincir çekiyoruz. Fakat zincir çekerken katlanmış haliyle, yani şöyle düzelttiğimde bakın burası ön gövdem devam ediyor. Arka sırt parçam bir bütün halinde yapıyoruz. Daha önce yelek de aynı şekilde başlamıştık. Sizlerle göstermiştim, paylaşmıştım yapılışını. Aynı o mantıkla devam ediyoruz. Onun kollusu, kol ilave edilmiş halini hırkaya çeviriyoruz. Şimdi burada istediğimiz boyutta bir zincir çektik. İkiye katlanmış haliyle düşünün. Daha sonra üzerine trabzanlar yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar, genişliğe ulaşana kadar. Şimdi sizlerle burada oluşturmuş olduğum hem sayı hem ölçü hem de şablonumu göstermek istiyorum. Şablonu ekran görüntüsünü alırsanız üzerinde kolaylıkla sayı değişikliği, santim değişikliği veya ilerleme yapabilirsiniz. Şimdi size bahsettiğim nokta bakın bu şekilde. Hırkanın açık halini düşünelim. Şurası sizin istemiş olduğunuz uzunluk. Açık haliyle 328 tane zincirim var. Bu da 176 santim ölçüsüne geliyor. 328 zincir 176 santim ölçüsüne geliyor. Buradaki uzunluk, ben uzun bir hırka yapıyorum. Daha kısa çalışmak isterseniz daha az zincir çekmeniz gerekiyor. Burada vücudunuza tutarak deneyebilirsiniz. İstediğiniz uzunluğu ayarlamak için burası önemli. Bana sorduğunuzda ben bu konuda maalesef yardımcı olamayabilirim. Şimdi burada başlangıcımızı yaptık.
Daha sonra dediğim gibi trabzanlar git gel yapıyoruz. Burada 17 sıra boyunca gittim. Bu da 18 santim. Bu 17 sıra neresi? Bakın şu ön gövde parçamız 17 sıra. Dediğim gibi 18 santim ölçüsünde. Şimdi ön parçamızda böyle ilerledik. İstediğimiz boyuta ulaştık. Yine üzerinize bir tutun. Buradaki açıklık, genişlik sizin için önemli. Kendi vücudunuza göre ayarlama yapabilirsiniz. Ama mantık bu şekilde. Şurada bakın 9 sıra var. Bu 9 sıra bizim ense boşluğumuz. Şimdi şöyle düzelttik parçamızı. Bakın şurası. Ön parçamı tamamladım istediğim boyutta. Daha sonra burada bırakıyorum. 9 sıra boyunca gidiyorum. Daha sonra yine buradaki zincir sayısı kadar ön parçamda bırakmış olduğum trabzanlardan sayıyorum. Zincir sayısı kadar zincir ilave ediyorum. Daha sonra yine diğer ön parçamızın başlangıcını yapıyoruz ve sırt parçamızla beraber devam ediyor. Bakın görüntü bu şekilde. Şurada bir boşlukluk var. Burası 9 sıra 13 santim. Dediğim gibi burayı ayarladıktan sonra yine buradaki bırakmış olduğum zincir sayısı kadar burada zincir ilave ediyorum. Üzerine trabzanlar yapıyorum. 17 sıra boyunca aynı buradaki eşit parçayı yapıyoruz. 18 santim. Daha sonrasında bu şekilde parçamızı tamamladık. Bitirdik. Sıra geliyor kol. Kolda bir tane kolu sayılarımı ve ölçümü paylaşabilmek için sizlerle paylaşabilmek adına tamamladım. Şöyle açık haliyle bu katlanmış olan noktanın şöyle katladığımızda tam ortasına gelecek şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Burada benim bakın şurada saydığımda 19 tane boşluğum var. 19 boşluk bende 34 santim ölçüsünde. Bakın şurası 34 santim kol. Ben bunu nasıl ayarlama yaptım? Şöyle parçamı katladım. Yapmamış olduğum kısımda göstereyim. Parçamı katladım. Üzerime bir attım. Kolumun altına tuttum. İstediğim genişlikte olabilmesi için şöyle tuttum elimle. Daha sonra buradaki sayımı belirlemiş oldum. Siz de mutlaka daha geniş ya da daha dar bir kol çalışmak istiyorsanız şöyle üzerinize bir atın. Çünkü kolumuz farklı, aynı değil. O yüzden bir tutun elinizde, ne kadar boşluk varsa tam orta kısmından git gel yaparak kolunuzu belirleyebilirsiniz. Şimdi burada yine kol uzunluğu değişkenlik gösterebilir. Ben de 32 sıra boyunca gittim. Bu da 40 santim ölçüsünde. Bakın katlanmış haliyle en son dikip birleştirmesini yapacağız beraber. Şöyle kol parçamızı bir bütün halinde gövdeden devam etmiş oldum. Şimdi buradaki kolun yapılışına geçmeden önce videonun başlangıcında bahsetmiştim. Küçük bir model anlatımı başlangıç yapalım. Burada nasıl boşluk bırakıyoruz, nasıl zincir ilave ediyoruz onun anlatımını yapayım size. Daha sonrasında kol başlangıcıyla beraber devam edelim istiyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Bu bizim kilit zincirimiz. Bunu saymıyoruz. Devamında belli bir miktarda zincir çekelim. 2, 3, 4, 40 tane zincir çektim. En sondaki zincirimi parmağımla tuttum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Buradaki parmağımla tutmuş olduğum zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 ve 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisine geldim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. 1, 2 seferde çekip ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber saydığımızda 3 tane yan yana trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir atladım. Bir sonraki zincire geldim. İpimi çektim. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki zincire geldim. İkili trabzan. Yandaki zincirin içerisine geldim. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane atladım. İkinci zincirin içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincirin içerisine geldim. İkinci ikili trabzan. Üçüncü zincirin içerisine geldim. Üçüncü ikili trabzan. Yan yana 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane atladım. Bir sonraki zincirin içerisindeyim. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Yandaki zincirin içerisine geldim.
2, yandaki zincirin içerisine geldim. 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir tane atladım. İkinci zincirin içerisine geldim. İkili trabzan. Yandaki zincirin içerisine geldim. 2 ve yandaki zincirin içerisine geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane atladım. Bir sonraki zincirin içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Devam ettim. 2 3 tane yan yana ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonraki zincire geldim. İkili trabzan. Devam ettim. Yandaki zincirdeyim. 2 ve yandaki zincirdeyim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonraki zincire geldim. Bir tane ikili trabzan. 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki zincire geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincire geldim. 2 ve yandaki zincire geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir. Bir tane atladım. Bir sonraki zincire geldim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sıra sonunda baktığımda 2 tane zincirim var. Bir tane zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonraki zincire geldim. İkili trabzanımı yaparak sıramı tamamladım. Eğer burada sıra sonunda hiç zincirimiz olmasaydı burada 3 tane trabzan yaparak sıramızı tamamlamış, geriye dönüşümüzü yapmış olacaktık. Şimdi ikinci sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibinde boşluk olduğu için buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan, aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirde bir tane trabzan kabul ediyoruz. 3 tane trabzan. Şimdi bu noktada sadece birinci sıramız arada bir tane zincir çekiyoruz. Devamında herhangi bir zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğumu atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Şimdi sıra sonundaki son boşluğuma 3 tane trabzan yaptım. Burada direkt dönüşümüzü yapmıyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın 1 2 3. Zincirimin içerisinden buradaki tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda boşluğumuzu oluşturup sıramı tamamlamış oldum. Üçüncü sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Buradaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve bu şekilde her boşluğa 3 tane trabzan yaparak devam edelim. Sıra sonundaki son boşluğuma 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3. zincirin tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum. 2 trabzan yaparak sıramı tamamladım. 4. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 3 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa geldim.
Bir tane geri trabzan, aynı boşluğa dönerek 2 tane trabzan, zincirle beraber 3 tane trabzan yaptım. Şimdi bu model bu şekilde devam ediyor. Ben toplamda sanırım 16 sıra boyunca gitmiştim genişlik için. Pardon, 17 sıra boyunca gitmiştim. Şimdi burada 17 sıra boyunca gidiyoruz. Benimle aynı ölçülerde çalışıyorsanız 17 sıra boyunca hep bu şekilde git gel yapıyoruz. 17 sıra gittikten sonra boyun oyuntusu, yaka boşluğunu nasıl yapıyoruz onu göstermek istiyorum. Şimdi buradan başlangıcımı yaptım. Burası benim sırt parçam oluyor. Burada belli bir miktara kadar ilerleme yapıyoruz. Buradaki ölçüyü de paylaşıyorum sizlerle. Şablonumu paylaşıyorum. Aynı ölçüde ilerlemek isterseniz şablon üzerine devam etmeniz gerekiyor. Belli bir kısma kadar devam edelim. Daha sonrasında ön parçam için hatta şu şekilde ikiye katladığımızda zaten nereye kadar devam edeceğimizi gösteriyor. Bakın buradaki noktaya kadar devam ediyoruz modelimize. Devamında buradaki boşluğumuzu oluşturup diğer parçaya nasıl başlayacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi burada başlangıcımı yaptım. Bakın şuradaki noktaya kadar, yani 1, 2, 3, 4 boşluk. Hemen devam ediyorum. 4 boşluk. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. 2 boşluğumdayım. 2, 3 tane trabzan. 3. boşluğumdayım. 1, 2, 3 tane trabzan. 4. boşluğumdayım. 2, 3 tane trabzan. Şöyle bir düzeltelim. Evet. Şimdi burada şöyle tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada tam orta noktası olması için trabzanın tepesine geldim. Bir tane iki trabzan yaparak boşlukla tamamladım. Şimdi tam orta noktasına kadar geldik. Ön ve arka eşit olmak zorunda. Buradan dönüşümü sağlıyorum. Dediğim gibi istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra 1, 2, 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane trabzan yaptım. Bakın dönüşümü sağlamış oldum bu şekilde. Daha sonra yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 3 trabzan şeklinde devam edelim. Ve sıra sonundaki 3. zincirimin tepesine gelip bir tane trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın burası bizim ön parçamız, burası da arka parçamız. Şimdi bir üst nokta için örgümün diğer tarafına döndüm. 3 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa geldim. Yine 2 tane trabzan yapıyorum ve zincirle beraber 3 tane trabzan. Daha sonrasında her boşluğa 3 tane trabzan yaparak devam edelim. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ve 3. Şimdi burada istediğimiz ense genişliğine ulaştığımızı varsayalım. Burada ben toplamda modelimde 9 sıra boyunca gittim. Şu an 3. sıramdayım. Hemen burada 3. zincirin tepesine gelip bir tane trabzan yaparak artık ense boşluğumuzu, genişliğimizi, sırt parçamızı tamamlamış oldum. Burada nasıl ön parçaya devam ediyorum? Şimdi bir bütün halinde devam edeceğimiz kısma geldik. Örneğin burası sağ tarafsa sol ön parçamızı nasıl yapıyoruz? Şimdi ben burada bakın şu noktadan itibaren buradaki zincir sayımı sayıyorum. Burada kaç zincir çekmem gerektiğini hesaplayabilmek için.
Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane zincir benim için yeterli olacak. Buradaki bakın şuradan bakıyorsunuz, eşit gelen noktadan ön parçanızda ne kadar zincir varsa o kadar zincir çekmeniz gerekiyor. 3, 4, 5, 6. Eşit zincire ulaştıktan sonra şöyle diğer tarafını döndürdüm. Bakın son zinciri parmağımla tuttum. 2, 3 tane zincir çektim. Ve buradaki parmağımla tutmuş olduğum zincirin içerisine gelip bir tane ikili trabzanımı yaptım. Yandaki zincirin içerisine geldim. Bir tane trabzan, zincir dahil 3 tane trabzan yaptım. Başlangıçta zincir çektiğim için yine bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Bir sonraki zincire geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, bir tane atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir atladım. Bir sonraki zincire geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim, bir tane atladım. Burada bakın ilk trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ve hemen burada bir tane boşluğum olduğu için buradaki boşluğun içerisine gelip 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 3 tane ikili trabzana tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Buradaki parçamızın buraya eşit olması gerekiyor. Daha sonrasında model aynı şekilde devam ediyor. Buradan itibaren zincir çekmeden her boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Devamında yine aynı şekilde dönüş yapıyorum. Artık buradaki parçamızı ilave ettiğimiz için buradaki parçaya devam ediyoruz. Ve modelde dediğim gibi 17 sıra boyunca gittiğim için 17 sıra boyunca gidip ön parçamızı tamamlıyoruz. Daha sonrasında kol başlangıcını beraber model üzerinde devam edelim istiyorum. Şimdi parçamızı tamamlayıp geldik. Sıra geldi kolun başlangıcını yapmaya. Kol için nasıl başlangıç yapacağımızı başlangıçta bahsetmiştim. Tam orta noktasını ayarladıktan sonra bakın ben bu şekilde ilmek belirleyicilerimi taktım. 2'ye katladım. Tam orta noktasını ayarladım. Şimdi tam orta noktasını ayarladıktan sonra benim burada bakın şu ilmek belirleyiciden itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane boşluğum var. Sadece boşluğu sayıyorum. İpimi elime aldım. Şöyle ortasına yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki ilmek belirleyici takmış olduğum boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki boşluğa geldim. Yine aynı boşluktayım. 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak ilmek belirleyicimi takmış olduğum noktaya kadar devam edelim. Şimdi buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Buradaki boşluğuma da 1, 2, içine girdi 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaparak 19 tane boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi ikinci sıram için örgümü şöyle diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. İlk boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan, devam ettim. 2,
3 tane ikili trabzan. Daha sonra zincir çekmeden yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimde buradaki bitişimizi beraber yapalım. Bir üst noktanın başlangıcıyla devam edelim istiyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane trabzan yaptım ve tığımızı ipimi bir kez alıp sondaki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Boşlukla bitirmiş olduk. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir ve hemen dibindeki boşluğa geldim. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış oluyoruz. Ve devamında model hep aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonunda sıramızı tamamladıktan sonra bakın burada 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip bir üst noktanın başlangıcını yapıyorum. Sizlerle başlangıçta paylaşmıştım. 32 sıra boyunca gidip gidiyorum ve bu şekilde kolu tamamlamış oluyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi kolu tamamladım. Geldim. İkinci kolumu da tamamlamış oldum. Kolu tamamladıktan sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Burada nasıl birleştirme yapacağımız artık açık bir şekilde belli. Şöyle katlamamızı yapalım. Yine ekran sığdığı kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Eşitleyelim parçamızı. Daha sonra kol parçamızı bu şekilde yapalım. Tabi bunu ters taraftan yapmamız gerekiyor. Yani örgümüzün iç kısmından yapıyoruz. Daha sonrasında iç kısmından yaptıktan sonra katlamamızı kolun bu noktasından dikmeye başlıyoruz. Kol altına geldik. Kol altından da yine gövdeye devam edip bir bütün halinde dikiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta da koldan başlıyoruz ve gövdeye kadar dikme işlemimizi tamamlayıp artık hırkamızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi hırkamın dikme işlemini tamamladım. Geldim. Şöyle sizlere göstereceğim. Koldan dikmeye başlamıştım. Bu şekilde devam ettim. Gövdeye de devam ettim. Uzun bir hırka olduğu için ben şurada bakın bu şekilde bir açıklık bırakmak istedim. Bu tamamıyla tercih meselesi. Dilerseniz devam edebilirsiniz dikmeye ama daha rahat hareket etmek istiyorsanız, uzun bir hırka çalışıyorsanız bu şekilde açıklık bırakabilirsiniz. Burada kaç boşluğum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane boşluğum var. Şöyle hemen santim olarak ölçtüğümde ise yaklaşık bakın 27,5 santim kadar bir boşluk bıraktım. Dikme işlemi yapmadım. Şimdi ben en son bir hırkamın iç kısmından ütüleme yaptım. Direkt buharlı ütüyle ütüleme yaptım. Benimle aynı ipi kullanıyorsanız rahatlıkla ütüleme yapabilirsiniz. Bakar mısınız? Duruşu gayet güzel ve dökümlü bir yapıda oldu. Hem bu şekilde görüntüsü de gayet güzel oldu. Farklı bir ip kullanıyorsanız üzerine bir şey örtme işlemi yaparak ince bir örtü örterek de ütüleme yapabilirsiniz. Emin olmadığınız iplerde. Şimdi bu şekilde hırkamızı tamamlamış olduk. Yaklaşık 4,5 adet ip kullandım. 36-38 beden için uygundur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.